Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için genel başkan olması gerekiyordu. Baktılar ki yok, millet ona tınlamıyor. Ne olursa olsun biz adayı istiyoruz diyen ciddi bir kesim var, tamam. Bu sefer attılar ortaya, diploması sahte. Biz adamlardan diplomasi beklerken adamlar diploma siyaseti yapıyor. Bakın, bu ülkede diploması olmayan biri varsa Cumhurbaşkanı olmasın. Çok net. Bu ülkede diploması şaibeli olan herhangi biri varsa yargılansın ya, problem yok. Biz buna itiraz etmiyoruz. Ama şimdi buna cevaben, tabii burada biraz da çok başka partilerin iç işlerine girmiş oluyoruz ama biraz da muhalefete önerilerde bulunmak durumundayız. Çünkü hani muhalefet de düştü, daha ne yapacağız? Eller yukarı olmuş olacak. Ayakta tutmamız lazım. Şimdi diyorlar ki diploması gerçek, geçişi sahte. Ya dedim, adam gizli gizli mi geçti? Yani eğer o geçişte bir sorun varsa bu senin yönettiğin hükümetin, iktidarın sorunudur. O gün kimse, eğer bu sorunluysa sende bir sorun vardır. Çünkü bu hani koltuğun arkasından gizlice geçip kapıdan içeri girmedi herhalde. Bu üniversiteye gitti, eğitim aldı, imza attı. Ya imza atmak için sabahın 7'sinde kalkıp gidiyorduk, o da yaptı. Okudu, bitirdi, sınavlara girdi, diploma aldı. Neymiş? Geçişi sahteymiş. Bak, tekrar ediyorum. Bu ülkede diploması sorunlu biri varsa, bu İmamoğlu'ysa da İmamoğlu, Ahmetse de Ahmet, Mehmetse de Mehmet, siyaset yapmasın. Hepimiz buna fitiz. Kimse o. Ama hakikaten hep şu geliyor aklıma, iktidarla muhalefetin, bizler de o muhalefetin içindeyiz, ters düştüğü bir sürü konu oluyor. Şimdi insan tecrübeyle yaşayan bir varlık, hepimizin malumu. Yani hayattaki tecrübelerimiz bizde düşünceler oluşturuyor, bizde kanaatler oluşturuyor. Eğer işte evinize bir yoldan giderken her seferinde yolunuz daha uzun zaman alıyorsa, o tecrübe size şunu dedirtiyor. Diyorsunuz ki ya orası trafikli, oradan gitmeyeyim, diğer yoldan gideyim. Yani tecrübe insanı şekillendiren bir bilgi birikim. Şimdi ben şu tecrübeyle hep olaylara bakıyorum. İktidarla muhalefet ne zaman ters düşüyorsa kim haklı çıkıyor? Muhalefet. Yani bunlar ne yapıp ne edip her seferinde ortaya bir tartışma konusu atmayı beceriyor ve her seferinde o tartışma konusundan haksız çıkmayı da beceriyor. Bu da büyük bir başarı. Hatta bence iktidarın en büyük başarısı devamlı haksız olmak. Şimdi ama bunlar konuşulurken gazeteciler, kanaat önderleri, işte siyaset bilimciler çıkıp sürekli ne diyorlar? Ya Erdoğan müthiş bir siyasi deha. Erdoğan işte bir seçim kazanma makinesi. Çok sevdiğim bir söz var. Geçenlerde bir kitapta okudum. Diyor ki, hiç kaybetmemiş olanlar vardır. Onlar hiç savaşmayanlardır. Bakın, Türkiye'nin özeti budur. Türk siyasetinin özeti budur. Neden bunu söylüyorum? Geçmişte de hepimiz hani takkemizi önümüze koyup düşünmemiz gerekir dediğimiz zamanlar olur ya. Şu an o zamandan geçiyoruz. Herkes yanlışlar yaptı. Herkes bu iktidarın dümenine su taşıdı. Öyle veya böyle. En başta ne söyledim? Ya kime oy verdiysek AK Parti'ye gitmiş. Kime oy verdiysek. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na vaktinde söyledim. Ya bu insanlara bu kadar vekil verilmez. Bu insanlara bir tane vekil verilmez. FETÖ'yle iş tutmuş insanlara vekillik veriyorsunuz. Bu olmaz. Bakın, bu millet bunu bugün sineye çeker ama yarın da çıkar bunun hesabını sorar. Şu anda Atatürkçülerin oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden meclise girmiş insanlar dönüyorlar, AK Parti'de siyaset yapmaya kalkıyorlar. Ve o altılı masanın en büyük seçim vaadi neydi arkadaşlar?
parlamenter sisteme dönüştü. Yani o altılı masanın, o vekillerin seçim vaadi ülkenin ekonomisi olsaydı bugün şu bahaneyle geçebilirler. Derlerdi ki ya ekonomi düzeldi. Veya onların seçim propagandası ülkedeki hukuk düzeni olsaydı kendilerince ya ülkede hukuk bence çok iyi diyerek geçebilirlerdi. Ama kardeşim benim seçim vaadim parlamenter demokrasiye dönüş olup da nasıl Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine geçiş yapabilirim ya? Bu nasıl bir tutarsızlık? Nasıl bir tutarsızlık? Peki onlar bugün mü böyle oldu? Onlar başından beri böyleydi. Ve bugün ne yazık ki en başta söyledim şaibesiz bir kurultay yapacağız diye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kurultayına şaibe iddiasında bulunanların yanına geçiyorlar. Kim soktu bunları meclise? Bugün kurultayda şaibe olduğunu iddia eden insanlara karşı çıkıp konunun bir diğer muhatabı olan hayır kardeşim sana ne bizim kongremizden burada şaibe maibe olmamıştır demesi gereken ama bunu demeyip sessiz kalıp Türkiye'deki muhalefetin de güveninin zedelenmesine kapı açan insanlar soktular o insanları meclise. Onlar hazırladılar listeleri. Ve bugün öyle enteresan bir kader ki Allah düşürmesin. Hükümete yakın TV kanallarının mezesi haline geldiler. Yani o kanallarda kendilerine yer buluyorlar. Ya bir kere yanlış yaptığınızın başka ispatına gerek yok. Başka bir ispatına lüzum yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şununla ilgilenmiyorum. Ne kadar demokratiksiniz, ne kadar antidemokratiksiniz, nesiniz, ne değilsiniz bununla ilgilenmiyorum. Bakın en başta ne söyledim? Türkiye geri dönülemez bir virajdan geçiyor. Ve biz eğer bu yol ayrımından ayrılmazsak ülkeyi geri döndürme şansımız olmayacak. Niye söylüyorum bunu? Bir karamsar tablo için söylemiyorum. Ya oturalım yine takkemizi önümüze koyup düşünelim. Bu ülkede andımız kaldırıldı. Ne yapabildik? Ne yapabildik? Bu ülkede milli bayramlar doya doya coşkuyla stadyumlarda kutlanıyordu. Çocuklarımız, evlatlarımız Cumhuriyet ve demokrasi ve Atatürk bilinciyle büyüyordu. Yok edildi. Ne yapabildik? Ne yapabildik? Hiçbir şey. Yarın daha antidemokratik, yarın daha anti cumhuriyet bir şey olduğunda bir şey yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Olay buraya gidiyor. Bunun önüne geçecek tek bir güç var. Milletin %50 muhalefet olarak bir araya gelmesi, zedelenmemesi, güven tartışmasına kapalı olması. Yani bakın reel konuşalım. Önünde Allah ömür verirse 40 yıl daha siyaset yapabilecek ihtimali olan tek siyasi parti genel başkanı benim. Bak mantık konuşalım. Yani benim önümde 40 yıl var. Diğerinin önünde belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 20 yıl var. Sonrası yok. Yani günün sonunda herkes gidecek, bu kalacak. Yani ben niye bedavadan kalkıp diyeyim ki ya yapmayın, etmeyin, ben karşılıksız çek veriyorum. Niye diyeyim? Karşılıksız çek tabii farklı anlaşılıyor. Karşılıksız çek olmuyor. Açık çek veriyorum. Ya karşılıksız bir şekilde açık çek veriyorum. Niye bunu söyleyeyim? Beklerim ya, en kötü kenara otururum. Yaparım siyasetimi. 30 sene daha beklerim. Benim kaybedeceğim tek bir şey var. Vakit. Zaman. Başka hiçbir şey yok. Ama diyorum ki çocuklarımız büyüyor. Evlatlarımız büyüyor. Hala 50 yıl önceyi konuşuyoruz. 30 yıl önceyi konuşuyoruz. Geçen yılı konuşuyoruz. Ya bu ülkede birisi çıksın 2027'yi konuşsun. 2032'yi konuşsun. 2050'yi konuşsun. 2100'ü konuşsun ya. Birisi bunu konuşsun. Evlatlar alttan geliyor. Bugün doğan bir çocuk, bakın bilimsel bir makalede okuduğumu ifade edeyim.
Diyor ki 2020 yılında okuduğum bir ifadeydi. 2020 yılında yazılmış bir makalede o yıl okuduğum bir ifade. Diyor ki 1000 yaşını görecek çocuklar bugün aramızda. Yani 2020 yılında 1000 yaşının görüleceğini, tıbbın gelişmesinin, teknolojinin gelişmesinin bu noktaya evrildiğini anlatıyor. Bilim insanları anlatıyor. Şimdi biz 1000 yaşını belki de görecek olan, bunu da bilemeyiz, görecek, görmeyecek ama şimdi doktorlarımız var Ahmet Hamdi Bey. Bunlar konuşuluyor değil mi? Tıp dünyasında bunlar var, ihtimaller var. Şimdi 1000 yaşını görecek çocuklara diyoruz ki TÜSİAD 28 Şubat'ta şöyle yaptı. Ya dalga mı geçiyorsun? Hani denir ya, dalga mı geçiyorsun, adam mı seçiyorsun? 80'de şunlar oldu. Ya bana ne? Bana ne? Bana geçmişi anlatacaksan 1919 ile 1938 arasını anlat kardeşim. Bana başka geçmiş anlatma. Çünkü ben biliyorum ki benim geçmişimde şanlı yıllar o yıllar. Milletin mutabakata vardığı, milletin bir arada olduğu, kimsenin kimseyi ayırmadığı tek bir dönem yaşayabilmişiz. Koca tarihimizde tek bir dönem. Hangi dönem? 1919'dan Atatürk çıkıyor Samsun'dan meşaleyi yakıyor tek başına. Tek başına. Yakıyor ve 1938'e kadar müthiş bir ülke. Bana o tarihi anlat. Anlatmıyorsun. Başka hikayelerle bizi uyutmaya çalışıyorlar. Ama devran dönecek, dünya dönecek, zaman geçecek. Bakın durdurulamayan tek bir şey var şu hayatta. Başka hiçbir şey yok. Bir tek zamanı durduramıyorsun. Zaman durmuyor. Geçecek, 2050 olacak, 2100 olacak, 2200 olacak. Ama hala biz öyle mi olacak, böyle mi olacağı konuşuyoruz. Nasıl gideceğiz o yıllara? Bunları konuşalım. Bilimi konuşalım. Teknolojiyi konuşalım. Geleceği konuşalım. Yarının sosyolojisini konuşalım. Yarının psikolojisini konuşalım. Yeni felsefe üretelim. Ama hiçbiri yok. Çünkü bunlar iktidar getirmiyor. Bu muhabbetler iktidar getirmiyor. Bu neye benziyor arkadaşlar? Şuna benziyor. Daha önce de bu örneği verdim. İnsanlığın yaşaması için bir kişinin ölmesi lazım dediğimizde buna herkes onay verir. Ama insanlığın yaşaması için senin ölmen gerekiyor dediğimizde buna hiçbir kimse onay vermez. Konu sen olunca olay değişiyor. Şimdi ülkenin geleceğini herkes kurgulamak istiyor. Herkes yarınları konuşmak istiyor ama şekillendirmek istiyor. Ama konu kendine gelince, kendinden tavize gelince yok ya benden gitmesin. Ondan gitsin öyle gidelim 2100'e. İş buraya dönüyor. Fedakarlık zamanı. Feda etme zamanı. Bunun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü başımıza çöreklenmiş bir yapı var. Bu yapı ne yaparsan yap sana nefes aldırmamaya yeminli. Başka şansları da yok. Eğer demokrasi gelecekse duramayacaklar ki. Ülke hukuk devleti olursa duramazlar. Bir sürü felsefe yapıyoruz. Niye böyle yapıyorlar? Amaçları ne? Neyi yapmaya çalışıyorlar? Ya çok basit. İktidarda kalmak için her şeyi yapıyorlar. Ve bunun bir sınırı yok. Bu sınırı çizmemiz lazım. Bizim de buna bir dur dememiz lazım. Şimdi geçtiğimiz hafta dediğim gibi TÜSİAD'a soruşturma açıyorlar. TÜSİAD. Ya şimdi TÜSİAD'a çok kızgınım biliyorsunuz. Yani AK Parti iktidarını neye borçlu deseniz bana sorsanız şahsi fikrim 28 Şubat'a borçludur. TÜSİAD'a borçludur. Hani kendilerini hep düşman olarak koyup onu yaptılar bunu yaptılar diye anlattıkları şey aslında onları iktidara taşıyan ve orada tutan unsurlar. Ama benim hayattan öğrendiğim tek bir şey vardır. Hayata bakış şiarım ölçülülüktür. Ölçüdür.
Her şeyin bir ölçüsü var. Yani kızgınım başka bir tarafa. Niye kızgınım? Mehmet Şimşek'e sahip çıkalım. Kim dedi? Ben demedim ki. TÜSİAD'ın üyeleri dedi. Bundan 2-3 kongre önce yanılmıyorsam Balıkesir olacak. Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken önünde Zorlu Holding Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Nafiz Zorlu vardı. Ne üyesi? TÜSİAD üyesi. Ben gitmedim ki o kongrelere. Ben meşrulaştırmadım ki bu yönetimi. Ben ona destek olmadım ki siz oldunuz. Bu yüzden kızgınım.